Merhaba arkadaşlar, ben Stein, Age of Empires'ın yeni test serverından hepinize merhabalar. Burada geçen bir binek videosunu çekmiştik. Bineği açıklamıştık. Bineğin nasıl olduğunu, efsanevileri nasıl çıkarıldığını, mitolojinin nasıl olduğunu. Bundan önceki videomuzda açıklamıştık. Hatta izlemediyseniz videonun bitimine sonuna o videoyu sizler için koyarım. Oradan tıklayıp tekrardan izleyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir olayımız var. İtem yaptık. Abi ata bir de item var. İtemimizi de yaptık. Şimdi sizlere göstereyim. Süsleme atölyesi ama ondan öncesinde süsleme atölyesini nasıl açıyorsunuz onu göstereyim. Burada araştırma var. Hayvan araştırma merkezi. Burada gelip şuradaki soy kararlılığını açarsanız artık item üretebiliyorsunuz abi. Onda nasıl yapıyorsunuz? Ya mağazadan satın alıyorsunuz ya da burada gelip eee, yetiştirme merkezinden sürekli atları çiftleştirip besliyorsunuz. Yani besliyorsunuz derken çiftleştiriyorsunuz. İki tanesini böyle yan yana koyuyorsunuz. Mesela morlardan koyduk. Bunu da koyduk. Optimizasyon leş bu arada. Bunu inşallah şeyde böyle gelmez. Yerleştir dediğiniz zaman şöyle çat destansı gelince 4 efsanevi gelirse 6 puan alıyorsunuz. Bu puanlarla beraber de orada basıyorsunuz. En düşüğü de 100 bu arada. Bundan yana bilginiz olsun. Evet, süsleme atölyesine girdik. Bu süsleme atölyesinde gördüğünüz gibi böyle itemler var. Ben bir tane şundan yaptım, hızlı kılıç. Öğrenmek maksadıyla, sonrası size daha rahat anlatabilmek amacıyla. Şöyle kılıçlı için benim de şimdi atım aktif beceri hasarını arttırdığı için, benim de Ramses'im kılıçlı olduğu için ben dedim ki böyle bir kılıç üzerinden gideyim. Kılıçların savunma bonusu olarak da ben bir tane mistik ayna üretiyorum. Mistik aynamızı ürettik hocam. Şimdi asıl mesele burada başlıyor. Şimdi mistik aynamız bizim burada, değil mi? Bak, eşyalar bölümüne geldik. Mistik aynamız var. Ben bunu fulllemişim mesela. Ramses'e takmışım. Bunu kuşan diyorum. Getiriyorum Ramses'e. Değiştirebiliyorsunuz. Her bir tanesine bir tane takabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Mesela savunmayı getirdim. Şalmana taktım. Tamam mı? Burada güçlendirme bölümüne tıkladığınız zaman şimdi bizde sınırsız var ama e, test sunucusunda olduğumuz için sınırsız var. Güçlendirmeye geldik. Böyle basıyoruz bunlardan. Şimdi bu normal pasif olarak güçlendiriyoruz. Bir teçhizat gibi düşünün. Teçhizatı nasıl güçlendiriyorsunuz bu da öyle kalıyor. Bunu güçlendirdik. Mesela ilk 20'ye getirdik. Sonra 40, sonra 60'a kadar çıkıyor. Bunlar hepsi kademeli kademeli. Şimdi geldi 20 olduğunda ne yaptı bize? 11.80, 12.40 vermiş oldu. Şurada bizim etkinlikte az önce, bizim daha öncesinde, az önce diyorum, konuştum. Aynı gün video çektiğim için. Konuştuğumuz rafine demir vardı ödüllerde. Issız çölde. O rafine demir de burada ikinci açım. Yani bir şey gibi düşünün. İşte magma kristali gibi düşünün. Şey veriyorsunuz ya, bu efsane bir dövme özü. Dövmeyle beraber şey yapıyorsunuz. Yıldızı artırıyorsunuz. Burada yıldız arttırma gibi bir şey olarak düşünün. Güçlendirmeye tekrardan geldik. Hızlı hızlı basıyorum. 40'a kadar getireceğim. 40'tan sonra burası 60 verecek. Yani item gibi düşün. Yani gerçekten bir item zaten Atatak'la inanılmaz fark ettiriyor. O yüzden dedim artık bizi bayağı bir şey yapacaklar. Şurada geldik. Mesela bunu da yükseltiyorum. Hemen yükseltip geleyim. Evet, fullledikten sonra şöyle bir işaret çıkıyor artık. Yani bu ne demek? Bu full ekipman anlamına geliyor. Bütün renkler var. Sonra nitelikleri dağıt bölümüne gelip şuraya, ilki bedelsiz oluyor bu arada. Gelip böyle basılı tuttuğunuz zaman çat %80 ihtimalle bir yana atabiliyor. Bakın şöyle bir daha vurdum. Ne oldu? 8.06. Bir daha vurduk 8.64. Bir daha vurduk 9.23. Şimdi mora atmaya çalışacak. Evet, mora attı. Şuradaki ikinci hedefler bu artmıyor. Yani hasar azaltmaz ama hasar arttırmanız artıyor. O yüzden ne kadar yüksekse kullanmanız o kadar mantıklı. Şimdi burayı yükseltiyoruz. Bunlardan bize bayağı vermiş ama oyun içerisinde bu kadar kolay olmayacak. %70 ihtimalle artıyor. %30 ihtimalle de düşebiliyor. Kademe değeri diyor artı bir ihtimali. Şöyle yine artmadı. 160 ihtimaldeyiz. %70'deyiz. Gitgide daha da düşüyor. Mitolojik bölüm çok zor. Mitolojik bölümüne geldiğimiz zaman %10 ihtimalle artış var. Bu da inanılmaz zor şekilde. İnanılmaz da masraflı olacak. Normalde hiç de böyle yapmazdı ama inanın hiç yaramaz değildir. Bu sefer artmıyor. Normalde biz daha hızlı arttırdık ama bu sefer hiç artmıyor. %50 ihtimalle geçebilir. Geçmedi. Kaldı. Düşme. Tamam. %40 ihtimalle geçmedi. Bir daha. Bir daha. Geri attı. Bir daha vur. Şimdi buradan sarıya geçiyoruz. %12'den %12'di yani bunun sonuncusu. Bak şimdi geldik. Bu sefer atar. Yine atmadı. Ya inanılmaz ya, bildiğiniz o sarı buff'lara basıyorsunuz ya, onun gibi bir güç alıyorsunuz bir tanesinden. Öyle düşünün. Adam direkt buff'lı geliyor artık size, yani bunu yapan adam. Krakenler için, balinalar için konuşamam bu konuyu. Krakenler için bunu yapmak çok basit olacaktır.
Yeter be hocam, bir sarıya at da videoyu mu durduralım illa? Bu sefer yapacaksın. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Ah, sonunda sarıya geçtik. 12.73'te sarıya başlıyoruz. Yine %60 ihtimali aldı. 160 ihtimalle atma. Atacağım. Bu sefer attı. Bir daha atacak arda arda. Atmadı. Geriye attı. Bir de bunun mitolojiği var. Sarıda biter mi dedik. Bitmedi. Mitolojik olayımız var. Şöyle 13'e çıktı. Hadi hocam. 14.49. Ya bizde bol bol olduğu için sallamıyoruz şu an. Para da vermedik ya. Oyun verdi tabii. Ama normal globalde tabii ki hocam parayla satın alacağız bunu. O da bizi bayağı zorlayacak. Ben şu sarıyı atmaya yakın geleyim. Şimdi sona getirdim. İnşallah atar mitolojiye. Dedik. %20 ihtimalle atacak. Bu sefer atar. Atmadı, geri düştü yine. Ne yapayım abi, siz şanssızı bir getiremedik. Bundan öncesinde denemesini yaptığımda çok bayağı hızlı hızlı attık aslında. Haydi yiğidim. Rezil etme bizi. Attı bu sefer. Of, tamam. 15.66'dan başlıyor. %50 ihtimalle bu sefer de atma başlıyor. Buradaki biraz daha zor oluyor diğerlerine göre. Ama zor dediğimiz için büyük ihtimalle hızlı gider. Şimdi son bir buff'ı görelim. Son özellikleri de var. Bunların nitelikleri falan da var. Bunları gördüğümüz zaman anlayacağız gerçekten bir at iteminin bile ne kadar güçlü olduğunu. Bir kompta 3 tane takabiliyoruz. Atla birlikte. 3 at, 3 tane de item. Öyle düşünün. Bunun sonuna da ben bir gelip videoyu devam ettireyim. Bir de şunu göstereyim size. Artık mitolojinin son demlerine geldiğim zaman en sona geçme ihtimali %10. Ben bir geçirip yine geleceğim. Şurada da ihtimal, yani burada gördüğünüz üzere nerelere kadar geldiğini zaten öncesinde görebiliyoruz. Şu şekilde bonuslar buraya kadar artıyor. Şimdi binekli kahramanlar ana hedefe verdiği hasarımızı %18 arttırdık. Şimdi 18 bunda. Şöyle düşünün. 18 Ramses'te, 18 Shaman'da, 18 Theodora'da olduğunu düşünün mesela. Ya da 2 tane olsa bile 18 abi. Yani inanılmaz bir buff. İkinci hedeflere verdiği hasar ise de %5 azalır diye, az çok önemli. %18'i biz burada almışız. Tam bir kraken işi. Zaten orta yatırımcı ve Free'nin yapması neredeyse imkansız olan bir şey. Efsanevi ata almak da gerçekten çok zor bir olay. Şimdi sizlere beraber bak abi. Burada 2 tane ben ekipman yaptım. Bunlar 2 tanesi de burada verdiği savunma bonusu, verdiği saldırı bonuslarını saymadık bile. Bunları konuşup neredeyse %50'ye falan geliyor hocam. Yani %40, %50 arasında bir buff veriyor. Bir de ben şöyle gördüğünüz gibi birkaç tane sonrasında efsanevi at yaptım. Bunların hepsinin özellikleri farklı. Mesela aktif beceri hasarı 7,6 artıyormuş. Şurada gördüğünüz gibi bunda ne veriyormuş? Aktif beceri strateji hasarı 7,6. Şuraya geldim, ikinci vuruş becerisi ve strateji hasarı %6. Binekleri kahraman pasif beceri hasarı %7,6. Yani bunlar da zaten yüksek oranlar hocam. Binekli kahramanların hasarı 6,8 artarmış. Binekli kahramanların hasarı. Birliğin aldığı sıra tabanına beceri hasarını azaltıyor. Hem defans hem atak hem de işte birimin strateji ve kudreti yönünde arttırma sağlayanlar var. Birliğin aldığı tüm hasar 1,63 azalır diyor mesela. Savunma atı. Pasif beceri strateji hasarı bu kadar artıyormuş. Pasif beceri kudret hasarı artıyormuş. Burada özelliksiz efsanevi atlarda çıkabiliyor. Mesela 2 tane 3 tane özelliksiz var. Bunlar nasıl olacak bilmiyorum. Burada da atalarını görebiliyoruz. İşte nereden nereye gelmiş. Bunlar görünebiliyor. Bir de burada zaten araştırma bölümünü göstermiştim sizlere. Araştırma bölümlerimizde bu şekilde. Zaten burada ekstra da buff alabiliyorsun. Şimdi Krakenlerin buraları fulllemesi, Krakenlerin buralara kadar gelebilmesi ya da en azından benim kadar bir kahraman komp oluşturabilmeleri ciddi hasarlara yol açacak. Yani artık rally patlatma olayları çok daha basit olacak. Gelecek rallilere bir tane Kraken tek başına çok yorulmadan kafa atabilecek. Çünkü bunlar inanılmaz şekilde destek sağlayan, inanılmaz şekilde kişiyi bufflayan durumlar. Bu at olayı gerçekten bilmiyorum, çok kötü olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık yemeyecek. Zaten dörtlü KVK sisteminde de bu kadar zorlanacağız. Bir de üzerine at geldi. Bilmiyorum, bu at olayı daha uzun zaman sonra gelmesi gerekiyordu. Çünkü daha savaşın tadını çıkartamadık. Daha savaşın tadını çıkmamışken ekstrasına bir de bunlar geldi. Bunlar bizi daha da zorlayacak. Umarım iyi olur diyoruz. Bilmiyorum, artık benim zaten uzun zamandır ümidim yoktu. Artık ümidimin kesilmesi, bir de şu görevleri yaparak da bize ham maddeler veriyor. İşte atlarla ilgili görevler de gelecek bunlar geldiği için. Buradan da ufak tefek yapabiliyorsunuz. Ben 1000 tane düdükle bu kadarını yapabildim. 1000 tanesini kaça satarlar belli değil. Çünkü sıralamada bile 5 tane, birinciye 5 tane düdük veriyorlar. Bize 1000 tane verdiler. Biz 1000 taneyle deneyip buralara gelebildik. At olayı bu kadar kolay olmayacak ama pakette satıldığı için Krakenler çok rahat alabilecek. Çünkü Krakenlerin bu oyunda yoruldukları en büyük şey gece 3'te paketlerin yenilenmesini beklemesi. Çünkü adamlarda para sıkıntısı yok. Sadece tek sıkıntıları burası.
Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.